René Descartes. Onun son eseri Ruhun İhtirasları aslında hepimizin aklını kurcalayan o kadim soruyu tekrar soruyor. Biz neyiz? Yani bu düşünen, hisseden ben ile bu etten kemikten yapılmış, hareket eden beden, bu ikisi arasındaki ilişki ne? Nasıl oluyor da bir araya geliyorlar? Gelin bu felsefi yolculuğa şimdi hep birlikte çıkalım. Bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce şu meşhur makinedeki hayalet meselesine dalacağız. Sonra bedenin aslında bir otomat yani bir makine olduğu fikrini inceleyeceğiz. Ardından Descartes'in teorisinin yakıtı olan o gizemli hayvan ruhlarının izini süreceğiz. Ruh ve bedenin nerede buluştuğunu keşfettikten sonra duygularımızın yani ihtiraslarımızın bir kataloğunu çıkaracak ve en sonunda Descartes'in bize bıraktığı mirası konuşacağız. Evet, felsefi labirentimizin girişindeyiz. Descartes'i ve ondan sonra gelen nice filozofu uykusuz bırakan o temel soru, makinedeki hayalet. Yani bu benim ben dediğim şey, bu vücudun tam olarak neresinde yaşıyor? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Düşünün eğer bedenimiz sadece karmaşık bir mekanizmadan ibaretse, o zaman neşe, keder, aşk gibi en insani hallerimiz, o ihtiraslarımız, onlar nereden kaynaklanıyor? Bu yüzyıllardır süren gizem bizim de bu analizimizin tam kalbinde yer alacak. Şimdi Descartes'in attığı ilk ve en radikal adımı görelim. O, bedene bildiğimiz anlamda bir canlı olarak değil, kendi kendine işleyen sofistike bir makine olarak bakmayı önerdi. Bu, kendi çağı için gerçekten devrimci bir fikirdi. Descartes'in 6. maddesindeki bu benzetmesi aslında her şeyi özetliyor. Yaşayan bir beden, tıkır tıkır çalışan kurulmuş bir saate benzer diyor. Ölü bir beden ise, o da sadece bozulmuş bir saat. Aradaki tek fark bu. Mekanizma çalışmıyor. Bu kadar basit ve bu kadar mekanik. Ve işte o meşhur zihin-beden ikili tam burada karşımıza çıkıyor. Descartes için kalbinizin atması, kanınızın dolaşması gibi temel olaylar için bir ruha falan ihtiyaç yok. Bunlar tıpkı bir yel değirmeninin rüzgarla dönmesi gibi tamamen fiziksel, tamamen mekanik olaylar. Peki bu yaşam motoru nasıl çalışıyor? Descartes'in açıklaması inanılmaz derecede basit. Diyor ki, kalp bir fırın gibidir, kanı ısıtır. Isınan kan genleşir ve bu genleşme kuvvetiyle damarlara doğru itilir. Vücudu dolaşıp görevini tamamladıktan sonra tekrar kalbe döner ve döngü baştan başlar. Her şey bir neden-sonuç zinciri, tıkır tıkır işleyen bir düzenek. Tamam, beden bir makine ve kendi kendine çalışıyor. Ama bu makineyi harekete geçiren, ona komutları ileten şey ne? İşte burada işin içine adeta makinenin hidrolik sıvısı gibi işlev gören gizemli bir unsur giriyor. Hayvan ruhları. Bakın, hayvan ruhları ismi sizi yanıltmasın. Descartes burada hayaletimsi, manevi bir şeyden bahsetmiyor. Tam tersi, bunlar son derece fiziksel, alev parçacıkları gibi hızlı hareket eden maddi cisimler. Kanın en saf, en enerjik hali, adeta bedenin yüksek oktanlı yakıtı. Peki bu ruhlar ne işe yarıyor? Aslında beyinden gelen komutları vücuda taşıyan birer postacı gibiler. Beyin bir komut veriyor, bu hayvan ruhları da içi boş borular olarak hayal edilen sinirlerden geçip ilgili kasa ulaşıyor ve kasın kasılmasını sağlıyor. Yani Descartes yüzlerce yıl önce düşünce ve hareket arasındaki o biyokimyasal köprüyü hayal etmişti. Bu kendi zamanı için inanılmaz bir vizyondu. İşte şimdi milyon dolarlık soruya geldik. Bir yanda düşünen soyut bir ruh var, diğer yandaysa çalışan somut bir makina. Bu ikisi nerede buluşuyor? Ruh bu devasa mekanizmaya komutları nasıl veriyor? Descartes'in mantığı burada çok net. Diyor ki, iki gözümüzle bakıyoruz ama tek bir nesne görüyoruz. Demek ki bu iki farklı görüntü ruha ulaşmadan önce tek bir merkezde birleşmeli. İşte o birleşme noktası ruhun adeta tahtına oturduğu yer olmalı. Ve işte teorinin zirve noktası, kozalaksı bez. Neden mi burası? Çünkü Descartes'e göre beynin tam merkezinde yer alan ve çifti olmayan tek organdı. Bu eşsiz konumu onu ruhun bedene komut verdiği, o hayvan ruhlarının akışını bir oraya bir buraya yönlendirerek bedene hükmettiği bir tür joystick haline getiriyordu. Peki, mekanizmayı anladık. Şimdi gelelim bu makinenin en karmaşık, en insani ürününe, duygulara. Descartes'in deyişiyle ruhumuzu etkileyen o ihtiraslara. Bu mükemmel makina nasıl oluyor da sevinç, öfke, arzu gibi şeyler üretiyor? Bu gerçekten çok ilginç. Descartes için en temel duygu ne aşk, ne nefret, ne de korku, hayranlık. Çünkü hayranlık duyduğumuzda dikkat kesiliriz. Bu sırada hayvan ruhları o yeni nesnenin görüntüsünü beyne adeta bir mühür gibi basar. Yani hayranlık
aslında öğrenme ve hafızanın mekanik bir tetikleyicisi. Descartes'e göre hissettiğimiz diğer bütün o karmaşık duygular aslında bu 6 temel ihtirasın farklı oranlarda karışmasından ibaret. Tıpkı ana renklerin karışarak diğer tüm renkleri oluşturması gibi. Bu 6 duygu da bizim bütün o zengin duygusal dünyamızı meydana getiriyor. Bu tablo, Descartes'in düşüncesinin ne kadar mekanik olduğunu bize çok net gösteriyor. Bakın, neşe ve nefret gibi iki zıt duygunun bedendeki etkileri de tamamen zıt ve ölçülebilir. Neşeliyken kan dolaşımınız daha düzenli ve sıcaktır. Nefret ettiğinizde ise nabzınız düzensizleşir, göğsünüzde nahoş bir ısı hissedersiniz. Her bir duygu bedenin makinesinde farklı bir ayar, farklı bir program çalıştırıyor adeta. Peki, gelin şimdi biraz geri çekilelim ve insan duygularına dair bu şaşırtıcı derecede mekanik bakış açısının günümüze kadar uzanan etkilerine bir bakalım. Buradaki en önemli nokta şu. Descartes, duyguları o mistik, anlaşılamaz halelerinden çıkarıp onları bedenin mekaniğine yani fizyolojiye bağlamaya çalıştı. Bu, duyguların incelenebilir, analiz edilebilir ve belki bir gün kontrol edilebilir olduğu fikrinin kapısını araladı. Aslında bugün bir duygu durum bozukluğu için serotonin seviyesinden bahsettiğimizde ya da stresin kortizol hormonunu nasıl tetiklediğini incelediğimizde farkında olmadan Descartes'in yüzlerce yıl önce attığı o temel üzerine bir şeyler inşa ediyoruz. Ve bu analizimizi Descartes'in 17. yüzyıldaki fikirlerini günümüzün en büyük teknolojik ve felsefi tartışmalarına bağlayan bu kışkırtıcı soruyla bitirelim. Eğer hislerimiz bile bir makinenin parçasıysa bizi programlanmış bir otomattan, gelişmiş bir yapay zekadan ayıran şey nedir? Bu sorular aradan 400 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü kadar taze ve geçerli.